Hazırlığıma çam fıstıklarımı kavurarak başlıyorum. Tavanın içine bir miktar zeytinyağı katıyorum. Çok az bir miktar zeytinyağından bahsediyorum. Havanımın içindeki çam fıstıklarımı tavamın içine koyuyorum. Genelde çam fıstığını Antep fıstığıyla karıştırırlar çünkü Antep civarında yetişen Antep fıstıklarının bir başka adı da Şam fıstığıdır. Çünkü Suriye'nin Şam şehrinde de bulunmaktadır. Ama çam fıstığı ile Şam fıstığı arasında gerçekten dağlar kadar fark var. Çam fıstığımı kavururken eşit kararmasını istiyorum. Bu yüzden sürekli karıştırmam gerekiyor. İşin püf noktası bu. Kavururken içine çok az miktarda yağ koydum. Çünkü zaten çam fıstığı ısıyı gördükten sonra içinde ihtiva ettiği yağı dışa vuruyor. Ben ana yemeklerimi seçerken sadece pilav yapmıyorum yanında. Yanında pilav yaparken aslına bakarsanız benim için önemli olan pilavı içine kattığım malzemeler. O malzemelerle yemeğimi tamamlıyorum. İşte lezzet tasarlamak dediğim tam olarak da bu. Yani incirli bir mutancananın yanına keyifli bir incirli iç pilavı yapmaktan bahsediyorum. Bu arada çam fıstığım yeterince kavruldu. Ocağın altından alıyorum ama bu şekilde tavanın içinde bırakırsam daha fazla yanacağı için kendi içinde kavrulmaya devam etmesi için tahtamın üzerine boşaltıyorum. Şimdi bir kabın içine sıcak su doldurup incirimizi ve kuş üzümümüzü yumuşatabiliriz. Sıcak suyum yardımıyla incirlerimi yumuşatıyorum ve kuş üzümlerimin şişmesini müsaade ediyorum. Kabıma sıcak suyumu ilave ettim. 10 adet incirimi sıcak suyumun içine bıraktım. Ve aşağı yukarı 2 yemek kaşığı kuş üzümümü suyun içine bıraktım ve şişmesini bekliyorum şimdi. Bu süre içinde tenceremin içinde tereyağımı eritip pilavımı pişirmeye başlayabilirim. İlk önce soğanımı doğrayıp daha sonrasında bol tereyağının içinde kavurmaya başlayacağım. Ardından da pirincimi içine ekleyeceğim. Soğanımı ikiye bölüyorum. Ve kabuklarını soyuyorum. Normalde pirinç pilavına soğan kattıkları zaman hep diş olmasını isterler. Ben bugün değişiklik olsun diye piyaz usulü dedikleri ince uzun şeritler halinde doğrayacağım. Ve pilavıma her bir kaşığımı daldırdığımda o soğanları hissedeceğim. Soğanlarımı da doğradım. Artık tereyağımı tenceremde eritmeye başlayabilirim. Bu pilavım için aşağı yukarı 2-2,5 kaşık tereyağı kullanacağım. Bu yüzden buradaki daha küçük parçayı da ekledim mi benim için tamamdır. Şimdi soğanımı içine atabilirim. İki su bardağı pirincimi soğanlarımla birlikte rengi şeffaflaşana kadar kavuruyorum. Klasik pilav formülüm belli. 2 bardak pirince 3 bardak su. Diyelim ki elinizde ölçeceğiniz bardağınız yok. Eğer öyle bir durumla karşılaşırsanız püf noktası şu olur sizin için. Pirincinizi tencerenizin etrafına şu şekilde yaydıktan sonra üzerine bir parmak kadar çıkacak şekilde sıcak su ilave edin. Ben şimdi öyle yapacağım. Evet. Artık altını kısabilirim. Suyumu ilave ettikten sonra yavaş yavaş kavrulmuş çam fıstığımı pilavımın içine ilave edebilirim. Şimdi sıra baharatlarımda. Bir tutam yeni bahar. Bir tutam da tarçın ilave ediyorum. Bu kahverengi tonlara biraz yeşilliği gidecek. Bu yüzden bir miktarda toz nane katmayı tercih ediyorum. Biraz tuz ilave edeceğim. Ve kuş üzümleri. Biraz önce suya bırakmış olduğum kuş üzümlerimi de pilavımın üzerine serptikten sonra kapağını kapatıyorum. Böylece altını kısıp demlenmeye bırakacağım. Pilavım demlenirken sıcak suda dinlenmeye bırakmış olduğum incirlerimi ve dereotumu doğrayacağım. İncirlerimi tahtaya çıkartıyorum. Küçük parçalar halinde keseceğim.
Dereotunuzu çok da ince doğramak zorunda değilsiniz. Evet, bence pilavım yeterince demlendi. Şimdi incirim ve dereotunu koyup dinlenmeye alabilirim. İncirimi de pilavımın üzerine serpiyorum. Dereotumu da serptikten sonra pilavımın üzerine bir bez koyup kapağını kapatıyorum. Ve pilavımın altını kapatıyorum.